Orta Doğu, dünya tarihinin en gergin ve en kritik bölgelerinden biri. Ancak son zamanlarda bu bölgedeki gelişmeler sadece bölgesel değil, küresel bir kriz haline gelmeye başladı. ABD ve İsrail ile İran arasında son derece tehlikeli bir gerilim yaşanıyor. Bu gerilim sadece askeri değil, ekonomik boyutlarıyla da tüm dünyayı etkiliyor. Peki neler oluyor? Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, İran'ı durdurmaya çalışırken İran her geçen gün daha da tehditkar bir tutum sergiliyor. Son birkaç haftadır petrol tesisleri hedef alınıyor ve İran tüm bu saldırılara misilleme tehdidi yapıyor. Bu gerilim sadece askeri çatışmalarla sınırlı değil, dünya ekonomisinin kalbi olan petrol fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. İran'ın petrol tesislerini hedef almasıyla birlikte petrol fiyatları hızla yükseldi. 2023 yılına kıyasla petrol fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Bu artış dünya ekonomisi üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Petrol fiyatları yükseldikçe sadece enerji maliyetleri artmakla kalmıyor, aynı zamanda bu durum enflasyonu da tetikliyor. Enflasyonun artması hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde yaşam maliyetlerini zirveye taşıyor. Bu da ekonomik dengesizliklere yol açıyor. İran, dünya petrolünün önemli bir kısmını üretiyor ve aynı zamanda stratejik geçiş noktalarına sahip. Özellikle Hürmüz Boğazı, dünya petrolünün büyük bir kısmının geçtiği önemli bir deniz yolu. Eğer bu bölgedeki güvenlik riski artarsa, dünya enerji arzı ciddi şekilde tehdit altına girer. Bu sadece petrol üreticisi ülkeler için değil, tüm global ticaret için büyük bir tehlike arz eder. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndan geçecek petrol, dünya ekonomisinin can damarını oluşturuyor. Eğer bu yollar kapanırsa, dünya ekonomisi ciddi bir darboğaza girebilir. ABD ve İsrail bu gerilimin yayılmasını engellemeye çalışırken, İran kendi stratejisini devreye sokuyor. İran, kendi nükleer kapasitesini artırmak ve bölgedeki etkisini güçlendirmek için bir dizi hamle yapıyor. Aynı zamanda İran yönetimi ABD'ye ve İsrail'e karşı açıktan misilleme tehditleri savuruyor. İran'ın petrol tesislerine saldırıları bölgedeki güvenliği ciddi şekilde tehlikeye atıyor. ABD'nin Orta Doğu'ya olan askeri müdahalesi İran'ı daha da sert bir şekilde karşılık vermeye zorlayabilir. Petrol fiyatlarındaki bu ani artış sadece enerji sektörünü etkilemekle kalmadı. Aynı zamanda küresel ekonomiyi de sarsmaya başladı. Yüksek petrol fiyatları başta ulaşım sektörü, gıda fiyatları, sanayi üretimi olmak üzere pek çok alanda maliyetleri artırıyor. Bu da her bireyi ve her ülkeyi doğrudan etkiliyor. İnsanlar günlük yaşamlarında daha fazla ödeme yaparak her türlü ürünün fiyat artışından etkileniyorlar. Ancak bu sadece gelişmekte olan ülkelerle sınırlı kalmıyor. Gelişmiş ülkelerde de benzer etkiler görülüyor. Enerji fiyatlarının artışı üretim maliyetlerini artırarak küresel ticaretin hızını yavaşlatıyor. Amerika'nın bu durumu nasıl yöneteceği şu an en kritik soru. ABD, İran'a yaptırım uygulamak ve bölgedeki askeri varlığını artırmak için harekete geçmişken, İsrail de bölgedeki güvenlik dengesini sağlamak adına daha fazla müdahale yapma konusunda kararlı. Ancak bu hamleler İran'ı daha da kışkırtabilir ve gerilimi daha da yükseltebilir. Savaşın patlak vermemesi için tüm bu ülkelerin diplomatik çözüm arayışına girmesi gerekiyor. Fakat şunu unutmamalıyız ki bir kez askeri çatışma başlamaya karar verilirse geri dönüşü çok zor olabilir. Bu gerilim sadece petrol fiyatlarını artırmakla kalmıyor, küresel ticareti de etkiliyor. Dünyanın en büyük ekonomik güçleri petrol fiyatlarındaki bu artışı kendi ekonomileri üzerinde ciddi bir baskı olarak hissediyorlar. ABD, Çin, Avrupa ülkeleri dünya çapında enerji fiyatları artarken üretim maliyetleri de aynı şekilde yükseliyor. Petrol fiyatlarının artmasıyla üreticiler daha pahalı malzeme almak zorunda kaldıkları için nihai ürünlerin fiyatları yükseliyor. Bu tüm dünya ticaretinde enflasyonist baskılara yol açıyor ve zaten kırılgan olan küresel ekonomik yapıyı daha da sarsıyor. İran'ın bu gerilimdeki stratejisi oldukça net. İran, Orta Doğu'daki petrol kaynaklarını kontrol ederek ve önemli deniz yollarını tehdit ederek dünya ekonomisini zayıflatmayı hedefliyor.
Eğer İran petrol üretimini kısıtlarsa ya da Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa dünya enerji fiyatları hızla artar ve bu durum tüm ekonomik dengeleri sarsabilir. Dünya, İran'ın baskısı altında kalacak ve büyük bir ekonomik kriz ortaya çıkacaktır. Her ülkenin tedarik zinciri enerjiye olan bağımlılığına göre değişiyor. Ancak petrol herkesin ihtiyaç duyduğu bir kaynak. Bu yüzden herhangi bir petrol üreticisinin baskı yapması tüm küresel ekonomiyi etkiler. Ve bu sadece petrol ile sınırlı değil. Petrol fiyatlarının artışı, gıda fiyatlarını, tarım sektörünü ve diğer endüstriyel üretimleri de etkiliyor. Küresel ekonomi her geçen gün daha fazla enflasyon baskısıyla karşı karşıya kalıyor. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Bu özellikle düşük gelirli ülkeler için büyük bir sorun yaratıyor. Enflasyonun artması hayat pahalılığını daha da artıracak ve bu da toplumlar arasında sosyal huzursuzluğa yol açabilir. Amerika, İran'a karşı bu politikalarla ne kadar ileri gidebilir? Bu gerilimin daha da büyümesi, askeri bir çatışma mı doğuracak, yoksa diplomasi ve yaptırımlar devreye girip bu krizi sınırlayabilecek mi? İran'ın ve ABD'nin bu konuda aldıkları her adım sadece Orta Doğu'yu değil, tüm küresel piyasaları etkiliyor. Orta Doğu'da çıkan bir kriz, dünya genelindeki petrol fiyatları üzerinden etkilerini gösteriyor. Ve bu sadece ekonomiyi değil, halkları da doğrudan etkiliyor. Tüketici fiyatlarının artması, devletlerin ekonomik politikalarına yansıyacak ve bu da geniş çaplı sosyal etkiler yaratacaktır. Amerika, İran'ın bölgedeki etkisini sınırlamaya çalışırken, İsrail de kendi güvenliğini sağlamak adına harekete geçiyor. Bu aslında global güç mücadelesi haline gelmiş durumda. Her iki taraf da bu durumu kendi avantajına çevirmeye çalışıyor. Ancak tüm bu gelişmelerin ışığında en büyük soru şu: dünya ekonomisi bu gerilime nasıl karşılık verecek? Eğer bu durum daha da kötüleşirse küresel bir ekonomik kriz tetiklenebilir. Şu an bile dünya petrol fiyatları ve ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya. Küresel piyasalarda yaşanan bu belirsizlikler üretim maliyetlerini artırarak tüketiciye yansıyor. Eğer Orta Doğu'daki bu gerilimler sürerse dünya çapında bir ekonomik durgunluk yaşanması kaçınılmaz olabilir. Ve belki de en tehlikeli şey şu: her an patlayabilecek bir kriz var ve bu krizin ekonomik boyutları sıradan insanların yaşamlarını doğrudan etkileyecek. Dünya, şu an yükselen petrol fiyatları, ticaret savaşları ve askeri gerilimler ile sarsılıyor. Dünyadaki ekonomik dengesizlik tüm ülkeleri tehdit ediyor. Her şey değişiyor ve bir şey kesin: bu kriz sadece Orta Doğu'yu değil, tüm dünyayı etkiliyor. Bu yüzden tüm bu gelişmelerden haberdar olmak ve neler olduğunu anlamak hayatımızı doğrudan etkileyecek. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Gündemi takip etmeye devam edin. Yeni gelişmeleri Divlay sunar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.